Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu videomuz içerisinde doları ve altını yorumlayacağız. Dolar ve altındaki beklenti seviyelerimizi burada sizlerle paylaşacağız. Dolar kurunda 19 lira 40 kuruş seviyesi, gram altın tarafında da 1140 TL seviyeleri yükselişleri yaşanabilir mi? Yaşanırsa hangi durumlarda teknik analiz yönteminden faydalanılarak bu seviyeleri sizlerle birlikte bulabiliriz? Bu video içerisinde bunu sizlerle birlikte işleyeceğiz. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Hemen dolar kuruyla yayınımıza geçelim ve dolar kurundaki 19 lira 50 kuruş seviyesi dolar kurunda gelebilir mi? Sizlerle birlikte bunu bir değerlendirelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın aklında bir kur seviyesi olduğunu biliyorsunuz. Yakın zamanlarda Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu aklındaki kur seviyesini tutturana kadar da Merkez Bankası'nın dolarda hala da büyük bir oyuncu olarak görev yapacağını da hepimiz biliyoruz. Bugün itibariyle dolar TL kuruna baktığımız zaman Merkez Bankası'nın 18 lira 62 kuruş bölgesinden geçen alanı hala da defansif bir alan olarak tuttu. Aşağıda da 18 lira 40 kuruş seviyesinden geçen alanı da Merkez Bankası bir alım stratejisi yönünden tekrardan değerlendirdiğini görüyoruz. Burada dolar kurunu 18 lira 40 kuruş bant aralığı ile 18 lira 71 kuruş bant aralığında ise Merkez Bankası tutmak istiyor. Yani 18 lira 40 kuruş altına da izin verilmiyor. 18 lira 71 kuruş üstüne de şu an gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası izin vermiyor sevgili dostlarım. 18 lira 40 kuruş altında bazı ekonomistlerin söylediği gibi dolar kurunda 10 liralara doğru 9 liralara doğru düşüşler gerçekleşebilir mi? Bu 18 lira 60 kuruş civarlarından bir fiyatlamada ihracatçının yapmış olduğu itirazlar var biliyorsunuz. Reel enflasyon bazlı kurun biraz daha yükseltilmesi yönünde ithalatçılarla rekabetin oldukça azaldığını belirtiyorlar. Bu bakımdan baktığımız zaman arkadaşlar doların 18 lira 40 kuruş seviyelerinin altına iyice gerilemesi ihracatçıyı daha da zora sokacaktır. O yüzden bizler temel analiz bakımından dolar kuruna bakacak olursak dolar kurunda bizler açısından 18.71'in yukarıya yönlü kademeli bir şekilde yükselmesine Merkez Bankası tarafının serbest bırakacağı yönünde düşüncemiz mevcut. Bu da 18 lira 71 kuruş üzerinde dolar kurunda yukarı yönlü hareketler 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla gidebileceği bir seviye olarak ben yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bir tahminim mevcut. Bu yüzden de ben 19 lira 50 kuruş seviyesini dolar kurunda takipteyim. Şimdi bu 19 lira 50 kuruş seviyesi dolar kurunda nasıl bulabildik? Bunu da sizlere biraz açıklayayım grafik üzerinde. Bakın şöyle bir çizdiğimiz arkadaşlar formasyonumuz var. Bu formasyonun üst bandı ve bu formasyonun alt bandları içerisinde dolar kuru hareket ediyor uzun zamandır. Hepimizin takip ettiği gibi. Şimdi bu üst band seviyelerine geldiği zaman dolar kuru bir satışla karşılaşıyor. Ne zaman alt band seviyesine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar dolar kurunda alımlarla karşılaşıyor. Yani bu bölge içerisinde Merkez Bankası bir oyuncu gibi hareket ediyor ve dolar kurunu bu band seviyesi içerisinde tutmak istiyor. Şurada bir defansif hareket gene Merkez Bankası tarafından kurulmuş durumda. Buradaki seviyemizde 18 lira 71 kuruş seviyesinden geçen alan. Çünkü bu alan önemli bir alan olacak. Ve bugün itibariyle arkadaşlar baktığımız zaman buradaki alanın da iyice daralmış olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz. O yüzden Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde zamansal olarak grafiğe de baktığımız zaman önümüzdeki günlerde ufak ufak burada dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesine izin verebilme olasılığı da yüksek gibi görülüyor grafik üzerinde baktığımız zaman. Şimdi grafiğin üst bandı bizlere nereye gösteriyor? Evet şöyle gördüğünüz gibi grafiğin üst bandı bizler için 19 lira 50 kuruş seviyesini bugün itibariyle gösteriyor. Bizler yukarıdaki hareketin
yükseliş hareketinin 19 lira 50 kuruş band seviyesine doğru dolar kurunda atak yapmasını beklentilerimizi dahilinde bekliyoruz. O yüzden 19 lira 50 kuruş, 19 lira 18 lira 71 kuruş ve aşağıda 18 lira 40 kuruş. 18.40 üzerinde kalındıkça 18.71 ve ana hedef bölgesi olarak da dolar kurunda 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Burada bizim şartımız dolar kurunda arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle de epeydir bu bölgeyi yapıyoruz. Analiz ediyoruz. 18 lira 40 kuruş seviyesi önemli olacak. Buradaki bir kırılım da dolar kurunda ilk etapta 18 liralar seviyesine kadar bir geri çekilme getirebilir. O yüzden 18.40 kırılımlarında aşağı yönlü hedefler, 18.71 kırılımlarında da yukarı yönlü hedefler dolar kurunda takip edilmeli. Altın tarafına baktığımız zaman ons altın yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ons altında şimdi 1760 bölgesi bizler için hala da bir destek bölgesi olarak çalışabilecek alan. O yüzden 1760 ve onun altında gene 1730 bölgesinden geçen önemli seviyelerimiz mevcut. Sizlerle birlikte bu destekleri de hemen altın ons tarafında belirleyelim. 1760 bizler için bir destek ve onun altında da 1730 dolar seviyesinden geçen iki önemli destek bölgemiz var. Dolar kurunda bizler için ilk etapta yukarı yönlü hareketler ve altının onsuyla birlikte hareket etmesiyle doların TL tarafı ve altının ons tarafının hareket etmesiyle birlikte gram altın tarafında da yukarı yönlü hareketler. Şimdi birazdan sizlerle grafik üzerinde ona da bakacağız. Yukarı yönlü gram altın tarafında sert bir şekilde yukarıya götürebileceği tezimiz mevcut. O yüzden 1760 desteği üzerinde ons altının tutunmaya devam etmesi bizleri şuradaki fiyat aralığı kadar ilk etapta yukarı götürecektir tahminimiz var. Buradaki aralığımızda 1828 dolar civarından geçen bir altın ons olacaktır arkadaşlar. Altın onstaki şimdilik kısadaki beklentimiz 1828 dolar civarına doğru bir yukarı yönlü yükselişin devam etmesi yönünde olacak. Gram altın tarafına baktığımız zaman özellikle gram altında bir 60 artık bu zirve seviyesi test edilmeye başlandı. Buradaki 1060 TL civarından geçen alan gram altında önemli bir direnç ve yeni rekorların kırılabileceği bir seviye olarak takip ettiğimiz bölge. O yüzden 1060 önemli olacak. 1060 seviyesinin yukarı yönlü kırılması da bizlere gram altın tarafında şuradaki geniş banttaki formasyonun çalışmasını sağlayacaktır. Yani burada bir üçlü dip formasyonu gram altın tarafında işleyişine devam ediyor. Buradaki formasyon yukarı yönlü kırıldı. Yani 1030 seviyesini yukarı yönlü aşan gram altın buradaki formasyon seviyesini yukarı yönlü kırmış oldu. Ve buradaki hareketin de bizlere bir 80 TL'lik arkadaşlar bakın şurada 80 TL'lik bir formasyon hedefi olduğunu bizlere gösteriyor. Yani bu da demek oluyor ki 1060 TL'nin üzerinde bizlerin gene takip etmemiz gereken önemli rakam seviyelerimiz 1060 TL'nin kırılması durumunda ilk etapta 1100 TL civarına giden bir gram altın ve onun üzerinde de 1140 TL civarına doğru bu hareketlerin, yükseliş hareketlerin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde olacak. Burada gene formasyonun başladığı alan bizler için önemli. Kırılımın geldiği alan önemli. Çünkü retestlerde gene burası bizler için kuvvetli bir destek görevi görecektir. Buradaki desteğin geçtiği bölgede 1025 TL civarından geçen alan. Onun üzerinde gene bir destek bölgemiz var. Orası da 1050 TL civarından geçen alan. Buradaki yükselişlerin devamı şu an itibariyle de pek geri gelmek istemeyen gram altın tarafına baktığımız zaman sağlam duruşun devam etmesi ve yukarı yönlü hareketin formasyon hedefi olan 1140 TL civarına doğru bu hareketi yukarı taşıyacağı düşüncelerimiz dahilinde tabii ki yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla.
Evet, kısaca sizlerle birlikte ons altın, TL dolar ve gram altını inceledik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.